İnternet tarihinin en büyük efsanesini hepimiz biliyoruz değil mi? Yahoo henüz yolun başındayken Google'ı sadece 1 milyon dolara satın alabilirdi. Herkes bu anı iş dünyasının en büyük aptallığı, tarihin kaçırılmış en büyük fırsatı olarak anlatır. Ama bugün size çok başka bir şey söyleyeceğim. Yahoo'nun Google'ı satın almaması aslında bir hata değildi. Hatta daha da ileri gideyim, Yahoo o gün Google'ı satın almış olsaydı bile bugün muhtemelen yine kaybedecekti. Google, Yahoo'nun ellerinde bir dünya devi olmak yerine tozlu bir arşiv sayfasından ibaret kalacaktı. Çünkü Yahoo'nun sorunu teknoloji eksikliği ya da akıllıca kararlar verememesi değildi. Yahoo tamamen yanlış bir oyunu doğru kurallarla oynamaya çalışıyordu. Eğer bugün neden devasa şirketlerin birer birer çöktüğünü, neden çok zeki insanların bile bazen felakete doğru yürüdüğünü anlamak istiyorsanız Yahoo'nun neden Google'ı almadığına değil, alsa bile onu neden öldürmek zorunda kalacağına odaklanmanız gerekirdi. Asıl hikaye bir fırsatın nasıl kaçtığı değil, bir sistemin kendi kurtarıcısını nasıl bir virüs olarak görüp dışarıda bıraktığı. Peki Yahoo aslında neydi? Gelin o dönemin meşhur ana sayfasına bir bakalım. Haberler, hava durumu, magazin, borsa, chat odaları, say bitmiyor. Yahoo aslında internetin dijital AVM'siydi. Mantık çok basitti. İçeride ne kadar çok vakit geçirirsen o kadar çok vitrine, yani o meşhur banner reklamlarına maruz kalırdın. Yahoo'nun tüm serveti kullanıcının mor labirentin içinde kaybolması üzerine kuruluydu. Onlar kullanıcının bir yere gitmesini değil, orada konaklamasını istiyorlardı. Ne kadar çok sayfa açarsanız Yahoo o kadar zenginleşiyordu. Şimdi bu tablonun tam karşısına Google'ı koyun. Google neydi? Bir ışınlanma cihazı. Vaadi şuydu: aradığını bul ve hemen git. Bir an için kendinizi o devasa AVM'nin sahibi olarak düşünün. Dükkanınızın tam ortasına müşterileri saniyeler içinde başka dükkanlara ya da sokağa bedava ışınlayan bir kapı açar mısınız? Tabii ki açmazsınız. İşte Yahoo için Google bir teknoloji harikası değil, müşteriyi dükkandan kovan bir güvenlik görevlisi gibiydi. Google'ın mükemmelliği Yahoo'nun o günkü yaşam tarzına aykırıydı. Ancak asıl savaş teknolojide değil, reklamın doğasındaydı. Peki neden Yahoo'nun reklamları kullanıcıyı hep rahatsız ederdi de Google'ınkiler sanki işe yarıyormuş gibi hissettirirdi? Aradaki fark aslında gece ile gündüz kadar keskin. Bakın, Yahoo'nun tek bir derdi vardı: kullanıcının dikkati. Onlar reklamları eski usul bir televizyon kuşağı gibi görüyordu. Siz orada bir haber okurken veya mailinize bakarken çat diye karşınıza dev bir görsel, bir banner çıkarıyorlardı. O an o ürüne ihtiyacınız var mı? Hiç önemli değil. Yahoo sizi o reklama maruz bırakıyordu. Yani aslında sizi aradığınız şeyden uzaklaştırarak para kazanıyordu. Google ise masaya bambaşka bir kavram getirdi: niyet. Google kullanıcı dikkatinin peşinde değildi. Sizin ne yapmak istediğinizin peşindeydi. Siz arama kutusuna en iyi kamp çadırı yazdığınızda Google karşınıza kamp çadırı reklamı çıkarırdı. Bu bir rahatsızlık değil, bir servisti. Çünkü siz zaten o bilgiyi arıyordunuz. Yahoo kullanıcıyı hedefinden saptırarak zenginleşirken Google hedefe yaklaştırarak kazandı. Biri vaktinizi çalıyordu, diğeri vaktinizi size geri veriyordu. Yahoo bu devasa niyet pazarını gördü görmesine. Ama bir şeyi fena halde hesaba katmadı. İnternet artık insan hızında büyümüyordu. Şunu bir hayal edin: elinizde dünyanın en büyük kütüphanesi var. Ama her saniye binlerce yeni kitap rafa ekleniyor. Siz de bir kütüphaneci olarak oturmuşsunuz, her kitabı tek tek elinize alıp inceleyip hangi rafa koyacağınıza karar veriyorsunuz. Yetişebilir misiniz? İmkansız. İşte Yahoo tam olarak bunu yapmaya çalışıyordu. O meşhur Yahoo Directory döneminde bir sitenin Yahoo'ya eklenmesi için gerçek bir insanın o siteyi incelemesi gerekiyordu. Sitenizin Yahoo dizinine girmesi için günlerce, bazen haftalarca bekliyordunuz. Yahoo internetin elit rehberiydi. Her şey tertipli, her şey insan eliyle seçilmişti. Ama bir sorun vardı: İnternet ışık hızında genişliyordu ve Yahoo hala insan hızında çalışıyordu. Google ise içeriye milyonlarca görünmez işçi saldı. Yani botlar. Google'ın algoritması kimseden izin istemiyordu. Her saniye tüm interneti tarayıp saniyeler içinde her şeyi endeksliyordu. Yahoo internetin küratörü olmak istedi. Yani neyin iyi olduğuna bir insanın karar verdiği o eski düzeni korumaya çalıştı. Ama internet artık hiçbir insanın tek başına tasnif edemeyeceği kadar devasa bir kaosa dönüşmüştü. Yahoo düzeni seçti. Google ise kaosu yöneten matematiği. Yahoo bu hızı dışarıdan satın alabileceğini sandı. Ama içerideki iç savaş her şeyi bitirecekti. Bakın, Yahoo aslında bir noktada hatasını anladı. Tamam dediler, arama işi önemli. Parayı basıp en iyisini alalım. Gittiler o dönemin en iyi arama teknolojisi olan Inktomi'yi ve bugünkü arama reklamcılığının babası sayılan Overture'u satın aldılar. Yani kağıt üstünde ellerinde dünyanın en iyi parçaları vardı.
Ama sorun şuydu. Elinizde bir Ferrari motoru olabilir ama siz o motoru götürüp bir traktör şasisine takarsanız o araba yarış kazanamaz. Yahoo'nun yaptığı tam olarak buydu. O muazzam reklam ve arama teknolojisini aramayı mükemmelleştirmek için kullanmadılar. Onu o hantal portal yapısını, yani o eski traktörü biraz daha hızlı yürütmek için kullandılar. Olay sadece teknolojiyi satın almak değil, o teknolojinin nefes almasına izin vermekle ilgili. Yahoo mühendisleri bu yeni oyuncaklarla devrim yaratmak isterken yönetim katı bunları nasıl yaparız da ana sayfamıza daha çok reklam basarız diye bakıyordu. Yani ellerindeki cevheri eski dünyayı kurtarmak için harcadılar. Teknoloji oradaydı ama o teknolojiyi yönetecek kafa hala 90'ların başında kalmıştı. Çünkü Yahoo'nun içinde tek bir şirket değil, birbirine düşman 3 farklı ordu savaşıyordu. Peki bu kadar paraya ve teknolojiye rağmen Yahoo neden tek bir mantıklı karar bile veremedi? Çünkü aslında Yahoo diye tek bir şirket yoktu. Bir tarafta medya ekibi var. Biz yeni Disney olacağız diyorlar. Tek dertleri havalı içerikler üretmek. Diğer tarafta satış ekibi var. Onlar koca koca banner reklamları satıp prim peşindeler. En arkada da mühendisler var. Dünyayı değiştirecek kodları yazmak istiyorlar ama işin komik ve trajik kısmı şu. Bu ekiplerin başarı kriterleri birbirlerini öldürüyor. Mühendisler arama motorunu birazcık hızlandırsa satış ekibi çıldırıyordu. Neden? Çünkü kullanıcı siteden hızlı çıkınca reklam gösteremiyorlardı. Medya ekibi ise kimse yazdığımız makaleleri sonuna kadar okumuyor diye şikayet ediyordu. Yani Yahoo'nun asıl sorunu dışarıdaki rakipleri falan değildi. Yahoo'nun sorunu kendi koridorlarında tek bir vücut olmayı becerememesiydi. Herkes kendi gemisini kurtarmaya çalışırken koca transatlantik buzdağına çarptı. Bu dağınıklık onları sonunda çok sert bir seçime zorladı. Ellerindeki garanti parayı mı koruyacaklardı yoksa her şeyi riske atıp o belirsiz geleceğe mi oynayacaklardı? Şimdi kendinizi o dönemki bir Yahoo yöneticisinin yerine koyun. Kasanız tıklım tıklım dolu. Her ay milyonlarca dolar akıyor. Nereden geliyor bu para? O meşhur banner reklamlarından. Hem de %80 kar marjıyla. Yani her 100 doların 80 doları net kar olarak cebinize kalıyor. Bu ticaret dünyasında rüya gibi bir rakamdı. Öte yandan Google var. Modeli ne? İnsanlar reklama tıklarsa para alırız. Kaç para? Belki 1 sent, belki 10 sent. Kimse bilmiyor. Şimdi dürüst olalım. Hangi yönetici elindeki o %80'lik garanti dağı bırakıp acaba yarın ne kazanırız diyerek Google'ın o belirsiz dünyasına dalar? Hiçbiri dalmadı. Yahoo o gün garanti olanı seçti. Çünkü o tatlı kar marjı bir uyuşturucu gibiydi. Onları rahatlattı, uyuşturdu ve oldukları yere çiviledi. Google ise riskliydi ama verimliydi. Zamanla dünya o garanti reklamları görmezden gelmeye başladı. Verimlilik ise tek kural haline geldi. Yahoo'yu bitiren şey aslında bir noktada o günkü devasa başarısıydı. Değişemediler çünkü değişmek demek o günkü parayı çöpe atmak demekti. Bu korumacı zihniyet zamanla bir virüs gibi yayıldı ve satın aldıkları her parlak fikri birer birer söndürdü. Hani Midas'ın dokunduğu her şey altın olur ya, Yahoo'da durum tam tersiydi. Dokunduğu her şeyi kurutuyordu. Elinde Flickr gibi bir cevher vardı mesela. O dönem daha Instagram falan ortada yok. Flickr internetin o cool fotoğraf platformu. Profesyonellerin ve sanatçıların buluşma noktası. Sonra Yahoo geldi. Parayı bastı ve platformu satın aldı. Peki ne yaptı dersiniz? Onu özgür bırakıp büyümesini izlemek yerine hemen kendine benzetmeye çalıştı. İlk iş olarak Flickr kullanıcılarına eğer burayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız gidip bir Yahoo mail adresi alacaksınız diye dayattılar. Bu o topluluk için tam bir hayal kırıklığıydı. İnsanlar Flickr'ın o özgür ruhunu, kendine has doğasını seviyordu. Yahoo'nun karanlık ve hantal bir alt sayfası olmayı değil. Aynı hatayı yıllar sonra Tumblr'da yaptılar. O devasa kitleye sahip internetin en aykırı platformunu alıp kendi meşhur mor dünyalarına entegre etmeye çalıştılar. Yahoo aldığı şirketleri birer yıldız olarak görüp parlatmak yerine onları kendi sönmekte olan güneşine yakıt yapmaya çalıştı. Ve o pırıltılı markaları Yahoo'ya dönüştürdüğü an aslında hepsinin ruhunu öldürdü. Kullanıcılar artık bir topluluğun parçası olduklarını değil, dev bir şirketin istatistik verisi olduklarını hissettikleri an orayı terk ettiler. Sonunda mor dev kontrol etmeye çalıştığı internetin altında kaldı. Peki bu koca hikayenin sonunda ne oldu? Bir zamanlar 100 milyar dolar piyasa değerine ulaşan, internetin tartışılmaz kralı olan o mor dev 2017 yılında sadece 4,8 milyar dolara satıldı. Bu sadece bir para kaybı değil. Aslında koca bir zihniyetin iflasıydı. Yahoo'nun tüm bu süreçte yaptığı asıl hata neydi biliyor musunuz? Onlar interneti kontrol etmek istedi. Kendi dünyalarını kurup sınırları çizip herkesi o sınırların içine hapsetmeye çalıştılar.
Ama Google interneti anlamaya odaklandı. İnternetin durdurulamaz bir akış olduğunu fark ettiler ve o akışın yönünü tayin eden algoritmayı yazdılar. Eğer bir şeyi kontrol etmeye çalışırsanız günün sonunda o çizdiğiniz sınırların içine hapsolursunuz. Ama anlamaya çalışırsanız o akışla birlikte her yere gidersiniz. Şunu artık net bir şekilde görebiliyoruz. Yahoo Google'ı sadece elinden kaçırdığı için kaybetmedi. Yahoo Google gibi davranamayacağı, o verimlilik riskini göze alamayacağı bir sistem kurduğu için kaybetti. Kendi garanti karları onların en büyük hapishanesi oldu. Buradan hepimizin çıkarması gereken tek bir ders var. Başarısızlık her zaman yanlış kararların sonucu değildir. Bazen sizi bugün başarılı yapan o garanti sistemin kendisi yarınki sonunuza hazırlar. Eğer değişim kapıyı çaldığında elinizdeki konforu bırakamıyorsanız aslında çoktan kaybetmişsinizdir. Çünkü iş dünyasında ve hayatta bazen en büyük risk hiçbir şeyi riske atmamaktır.